Bunu öğrendiğinde dünyaya bakışın gerçekten değişebilir. Şu anda, tam bu anda, aslında sandığın gibi boş bir uzayın içinde değiliz. Görünmez, devasa ve hayal gücünü zorlayan bir yapının içindeyiz. Peki ama hangisinin? Hiç şunu düşündün mü? Evrenin neresindeyiz? Gerçekten neyin içindeyiz? Gece gökyüzüne baktığını hayal et. Şehir ışıklarından uzak bir yerde, yıldızların adeta üzerine döküldüğü bir karanlıkta duruyorsun. Başını kaldırıyorsun ve o sonsuzluk hissi seni sarıyor. O an ben tam olarak neredeyim diye düşünüyorsun. İşte bu video seni o sorunun peşinden alıp çok daha derin bir yolculuğa çıkaracak. Çoğu insan Güneş sisteminin içinde olduğumuzu, onun da Samanyolu galaksisinde bulunduğunu bilir. Ama işin asıl ilginç kısmı burada başlıyor. Çünkü Samanyolu'nun kendisi bile bir şeyin içinde. Önce küçükten başlayalım. Dünya, Güneş'in etrafında dönen bir gezegen. Güneş ise 100 milyarlarca yıldızdan sadece biri. Bu yıldızların tamamı Samanyolu dediğimiz dev galaksiyi oluşturuyor. Ama Samanyolu da evrende tek başına değil, etrafında başka galaksiler var. Ve biz bu galaksilerle birlikte bir grup oluşturuyoruz. Bu yapıya yerel grup deniyor. Ama burada durmuyoruz. Yerel grup daha da büyük bir yapının parçası. Bu yapı galaksi kümelerinin oluşturduğu dev bir ağ. İşte bu noktada evrenin gerçekten ne kadar karmaşık olduğunu anlamaya başlıyoruz. Çünkü bu yapılar rastgele dağılmış değil. Bir düzen var, bir akış var. Peki biz bir nebulanın içinde miyiz? Nebula dediğimiz şey yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarıdır. Genellikle yıldızların doğduğu yerler olarak bilinirler. Renkli görüntülerini görmüşsündür. Mor, kırmızı, mavi tonlarında parlayan o büyüleyici yapılar, onlar aslında dev gaz bulutlarıdır. Ama önemli bir detay var. Nebulalar genellikle galaksilerin içinde bulunur. Galaksiler nebulaların içinde değil. Yani teknik olarak şu anda bir nebulanın içinde değiliz. Ama bu cevap hikayenin en ilginç kısmı değil. Çünkü aslında Samanyolu'nun kendisi geçmişte dev bir gaz bulutundan oluştu. Yani çok uzun zaman önce bulunduğumuz galaksi de bir tür devasa nebula gibiydi. Düşünsene, şu an yıldızlarla dolu gördüğümüz bu yapı bir zamanlar sadece gaz ve tozdan ibaretti. Peki şu an tam olarak neredeyiz? Samanyolu'nun içinde Orion kolu denilen bir bölgede bulunuyoruz. Bu kol, galaksinin spiral kollarından biri ve işin ilginç tarafı şu: biz hala küçük ölçekli bir gaz bulutunun içindeyiz. Bu yapıya yerel kabarcık adı veriliyor. Yerel kabarcık, yaklaşık olarak yüzlerce ışık yılı genişliğinde oldukça seyrek bir gaz bölgesi. Yani evet, bir nebulanın içinde değiliz ama tamamen boşlukta da değiliz. Çok ince bir gazın neredeyse hissedilmeyecek kadar seyrek bir maddenin içindeyiz. Şimdi bir an dur ve bunu düşün. Etrafında gördüğün her şey, dünya, hava, insanlar, hepsi aslında galaksinin içinde, o galakside görünmez bir gaz yapısının içinde süzülüyor. Peki neden bunu fark etmiyoruz? Çünkü bu gaz o kadar seyrek ki neredeyse yok gibi. Dünyadaki en iyi vakumdan bile daha boş. Ama yine de var. Ve bu evrenin düşündüğümüz kadar boş olmadığını gösteriyor. Daha da derine inelim. Evrenin büyük ölçekli yapısına baktığımızda galaksilerin rastgele dağılmadığını görüyoruz. Aksine dev ipliksi yapılar oluşturuyorlar. Bu yapılar kozmik ağ olarak adlandırılıyor. Galaksiler bu ağın düğüm noktalarında toplanıyor. Aralarda ise devasa boşluklar var. Şimdi şu soruyu sor: biz bu ağın neresindeyiz? Cevap şu: biz Laniakea adı verilen dev bir süper kümenin içindeyiz. Bu yapı o kadar büyük ki içinde yüz binlerce galaksi bulunuyor. Samanyolu da onlardan sadece biri. Burada zihni zorlayan bir gerçek ortaya çıkıyor. Biz sadece bir gezegende yaşamıyoruz. Sadece bir yıldız sisteminde de değiliz. Sadece bir galakside bile değiliz. Biz katman katman yapıların içindeyiz. Her biri bir öncekinden daha büyük, daha karmaşık ve daha gizemli. Peki tüm bunların ötesinde ne var?
Evrenin tamamını düşündüğümüzde hala bilmediğimiz çok şey var. Karanlık madde, karanlık enerji, bunlar evrenin büyük bir kısmını oluşturuyor ama ne olduklarını tam olarak bilmiyoruz. Belki de asıl içinde olduğumuz şey henüz adını bile koyamadığımız bir yapı. Şimdi sana başka bir soru sorayım. Eğer bir gün evrenin tamamını dışarıdan görebilseydin, sence neye benzerdi? Bir hücreye mi? Bir beyne mi? Yoksa tamamen başka bir şeye mi? Bazı bilim insanları evrenin yapısının bir sinir ağına benzediğini söylüyor. Yani belki de evren düşündüğümüzden çok daha canlı bir yapıya sahip olabilir. Bu kesin değil. Ama ihtimal bile insanın tüylerini diken diken etmeye yetiyor. Ve şimdi en çarpıcı noktaya geldik. Biz evrenin merkezinde değiliz. Özel bir yerde de değiliz. Ama tamamen önemsiz de değiliz. Çünkü evrenin kendini anlamaya çalışan bir parçasıyız. Sen, bu videoyu izleyen kişi, evrenin milyarlarca yıllık hikayesinin bir sonucusun. Ve şu an o hikayeyi anlamaya çalışıyorsun. Belki de asıl mesele nerede olduğumuz değil, ne olduğumuz. Ama yine de soruyu unutmuyoruz. Hangi nebulanın içindeyiz? Cevap basit ama derin. Şu anda belirli bir nebulanın içinde değiliz. Ama bir zamanlar vardık ve belki de gelecekte tekrar olacağız. Çünkü yıldızlar ölür, gaz bulutları oluşur, yeni yıldızlar doğar, evren sürekli dönüşür. Yani aslında biz hep bir şeylerin içindeyiz. Bir yıldızın, bir galaksinin, bir kozmik ağın ve belki de çok daha büyük bir şeyin. Bu düşünce seni rahatsız mı ediyor, yoksa heyecanlandırıyor mu? Çünkü gerçek şu, evren sandığımızdan çok daha derin ve biz henüz yüzeyini bile tam olarak keşfetmedik. Eğer bu yolculuk hoşuna gittiyse, bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü burada her videoda biraz daha derine ineceğiz ve kim bilir, belki bir gün gerçekten neyin içinde olduğumuzu öğreniriz.